Afrika'nın tam ortasında dünyanın en büyük ülkelerinden birisi kuruluyor. Doğu Afrika Federasyonu adını taşıyan bu birlik tam 7 ülkeden oluşuyor ve içlerinde dünyanın en fakir ülkesi olan Burundi de var. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Burundi, Kenya, Ruanda, Güney Sudan, Tanzanya ve Uganda gibi ülkeler eğer gerçekten birleşebilirse kıtayı tam ortadan ikiye bölecek ve aynı zamanda Afrika'nın en büyük ülkesi konumuna gelecekler. Bu birleşme onları dünyanın en büyük 7. ülkesi yapacağı gibi demografik açıdan da dünyanın en çok nüfusa sahip 4. ülkesi olacaklar. Düşünüldüğünde tüm Afrika ticaretini kontrol etmek için kağıt üzerinde oldukça iyi bir fikir gibi duruyor. Ancak elbette birçok olumsuz yanı da mevcut. Kültürel ve dilsel çeşitlilik, siyasi sistemlerin farklılığı ve ekonomik gelişme düzeylerindeki dengesizlikler, entegrasyon sürecini zorlaştıran süreçlerden bazıları. Dolayısıyla Doğu Afrika Federasyonu, büyük bir potansiyel taşıyan, aynı zamanda da ciddi zorluklarla karşı karşıya olacak bir girişim gibi duruyor. Başarılı olup olmayacaklarını zaman gösterecek olsa da, birliğin içerisinde en çok dikkat çeken ülke, şüphesiz ki Kongo Demokratik Cumhuriyeti. Hem demografik yapısı hem de ekonomi açısından birlikteki diğer ülkelerden biraz daha sivriliyor. Ancak size daha ilginç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Tıpkı Kuzey ve Güney Kore örneğinde olduğu gibi aslında Afrika'da da Kongo adını taşıyan 2 tane ülke var. Evet, bu 2 ülke de birbiriyle komşu. Ancak fark ettiyseniz Doğu Afrika Federasyonu'nu sayarken dünyanın en fakir ülkesi Burundi'yi bile saymama rağmen Kongo Cumhuriyeti'nden hiç bahsetmedim. Peki bunun sebebi ne? Tüm bu sorulara cevap verebilmek için her zaman yaptığımız gibi tarihe yolculuk yapmamız gerekiyor. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Orta Afrika'da Kongo Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti olarak 2 farklı ülke bulunuyor. Hemen hemen aynı isme sahip olsalar da aslında birbirlerinden çok farklılar. Mesela Kongo Cumhuriyeti'nde yaklaşık 5 milyon kişi yaşarken Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 100 milyondan fazla insan yaşıyor. Tabii ki bu büyük demografik dalgalanmanın sebebi tarihe dayanıyor. Gerçeği söylemek gerekirse Orta Afrika'nın acımasız bir geçmişi var ve birçok Avrupa ülkesinin de bu düzende payı var. 1800'lerin sonlarından 1900'lerin ortalarına kadar Afrika'nın neredeyse tamamı sadece birkaç Avrupa gücünün yönetimindeydi. Eğer daha önce duyduysanız koca kıtada sadece Etiyopya'nın sömürgeleştirilemediği bilinir. Her neyse, Orta Afrika zengin doğal kaynaklara sahipti ve bu yüzden Fransa, Almanya, Belçika ve Portekiz arasında bölündü. Fransa en büyük bölümü ele geçirerek günümüzde Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo Cumhuriyeti ve Gabon'u oluşturan bölgeye hakim oldu. Bu arada Belçika ise günümüzde Demokratik Kongo Cumhuriyeti olarak bilinen Kongo Özgür Devleti'ni kontrol etti. Bu dönem hayal bile edilemeyecek sömürü ve insan hakları ihlalleriyle anılsa da içlerinden bir isim vardı ki o en acımasız olanlarından birisiydi. 1885 yılında Kral II. Leopold, Kongo'nun yaklaşık 2 milyon kilometre karelik bir alanını kendi kişisel mülkü olarak ilan etmiş ve bölgeye Bağımsız Kongo Devleti adını vermişti. Leopold yönetimindeki bu devlet, yerli halkı sözde medenileştirmek için kurulsa da kısa bir süre sonra kauçuk ve fil dişi çıkarmak için zorunlu iş gücüne dayalı acımasız bir rejime dönüştü. Leopold, Kongo'yu sömürgeleştirmek için acımasız bir yöntem kullandı. Halkı köle olarak çalıştırdı ve onlara karşı vahşice davrandı. Yerli halkın yaptığı bu işler çok zorlu ve tehlikeli olmasına rağmen Kongolular genellikle aç bırakılarak ve işkenceyle çalıştırılıyordu. Bu durum milyonlarca Kongolunun ölümüne yol açmıştı. II. Leopold'un 1885 ve 1908 yılları arasında terör estirdiği Kongo'da 10 milyondan fazla insanın ölümünden sorumlu olduğu iddia ediliyor. Bazı tahminlere göre Kongo nüfusu bu dönemde 30 milyondan 10 milyona kadar düşmüştü. Öte yandan sağ kalanlarsa büyük bir zulüm görüyordu. Hatta bu konuda bazı efsaneler bile var. Leopold'un yeterince kauçuk toplamayan yerlilerin ellerini kestirdiği ve el şeklinde çikolata yaparak dünyaya sattığı iddiası tüylerimi diken diken etmişti. Bu bilgilerin doğru olduğunu söyleyenler de var, aksini iddia edenler de. Her ne olursa olsun, Leopold döneminden günümüze ulaşan fotoğraflar bize gerçeği gösteriyor. Nihayetinde Kongo'da yaşanan zulüm, dünyanın dört bir yanında protestolara neden oldu. Tepkilerin sonucunda 1908 yılında Belçika parlamentosu II. Leopold'un Kongo üzerindeki yetkilerini sona erdirdi ve ülkeyi Belçika'nın kolonisi haline getirdi. Benzer bir durum o zamanlar Fransızlara bağlı ülkeler için de gerçekleşti ve bölge sömürgeci bir yapıya büründü. Fransa'ya ait Kongo bölgesinin nüfusunda önemli düşüşler yaşandı ve bunlar da ayaklanmalara döndü. Nihayetinde her iki ülkede sırasıyla Fransa ve Belçika'dan bağımsızlıklarını kazandı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1960 yılında Belçika'dan resmi olarak bağımsızlığını kazandı ve kısa bir süre sonra ismini Zaire olarak değiştirdi. Bu isim 1997'ye kadar kullanılsa da daha sonra yeniden Kongo Demokratik Cumhuriyeti ismini kullanmaya başladılar. Fransa'ya bağlı Kongo ise
Yine 1960'ta, 2 ay sonra Ağustos'ta bağımsızlığını kazandı. Fakat o günlere daha yakından bakacak olursak, Belçika kolonisini aceleyle terk ederken buna karşın Fransa, Kongo'yu bir anayasa ve gerçekleştirilen seçimlerle terk etmişti. Batıda bulunan Kongo Cumhuriyeti, 342 bin kilometrelik yüzölçümüyle iki ülke arasında daha küçük olanıdır. Boyutları görsel açıdan ifade etmem gerekirse, iki tane Kongo Cumhuriyeti aslında sadece bir tane Türkiye'ye bedel diyebilirim. Ülke ekvator üzerinde yer alır ve coğrafi çeşitlilik açısından oldukça renklidir. Ülkenin kuzeyi, dünyanın en büyük ikinci tropikal yağmur ormanı olan Geniş Kongo Yağmur Ormanı ile kaplıdır. Bu orman zengin biyoçeşitliliğe sahip olduğu gibi önemli bir karbon merkezidir. Öte yandan Demokratik Kongo ise 2.345.000 kilometrekarelik yüzölçümüyle Cezayir'den sonra kıtadaki en büyük ikinci ülkedir. Yine ülkemizde kıyaslayacak olursak bu da yaklaşık olarak 3 tane Türkiye'ye denk geliyor. Yani iki ülke arasında devasa bir büyüklük farkı var. Öte yandan coğrafi özellikler olarak dünyanın en büyük ikinci yağmur ormanını paylaştıklarını söyleyebilirim. Orta Batı Afrika'nın en uzun nehri olan Kongo Nehri hem Demokratik Kongo hem de Kongo Cumhuriyeti için hayati bir rol oynar. Tahmin ettiğiniz üzere her iki ülke de adını bu nehirden alıyor. Her iki Kongo'da büyük ölçüde aynı bölge içinde yer alıp sınır paylaşıyor olmasına rağmen aralarında önemli bir nüfus farkı bulunuyor. Demokratik Kongo'nun Afrika'nın en büyük ikinci ülkesi olması bu farkı açıklıyor gibi dursa da aslında sahip oldukları bu geniş topraklar onlara tarıma uygun alanlar sunmaktadır. Ayrıca bakır ve elmas rezervleriyle de meşhurdur. İlginç bir bilgi olarak paylaşmak gerekirse cep telefonları ve bilgisayarlar için kritik öneme sahip nadir toprak elementleri ve kalton minerali bakımından da zengin bir bölgedir. Kongo Cumhuriyeti ise az önce de belirttiğim gibi yüz ölçümü açısından oldukça küçüktür. Toprakların büyük bir bölümü insan yaşamı ve tarım için kullanılabilir alanı sınırlayan tropikal yağmur ormanları tarafından domine edilmiş durumda. Ayrıca Birleşmiş Milletler'e göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti dünyada en çok doğurganlık oranına sahip ülkelerden birisidir. Bir kadın başına 6.21 çocuk düşüyor. 1960 yılında 15 milyon civarında olan ülkenin nüfusu tüm bu nedenlerden ötürü günümüzde 100 milyonu aşmış durumda. Buna karşın Kongo Cumhuriyeti'nin nüfusu 1960 yılında yaklaşık 1.1 milyon iken bugün 5.7 milyona ulaşarak nitekim daha yavaş bir artış gösterdi. Öte yandan göçle nüfusu değiştiren önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Demokratik Kongo tarih boyunca birçok göç olayıyla karşı karşıya kalmıştı. Bunların çoğu Demokratik Kongo'nun tarihsel olarak sahip olduğu ve bugün de devam eden değerli doğal kaynakları nedeniyle gerçekleşmişti. Ülke 1960 yılında bağımsızlığını kazandığında madencilik operasyonları nedeniyle sanayileşmiş durumdaydı. Bu sanayileşme ülkenin günümüzde de hem iç hem de dış göçler almasını sağlıyor. Daha evvel söylediğim gibi Demokratik Kongo Cumhuriyeti elmaslar, kobalt, bakır, altın ve diğer mineraller de dahil olmak üzere doğal kaynaklar açısından çok zengin bir ülke. Tüm bu doğal kaynak zenginliğine rağmen ne yazık ki dünyanın en yoksul ülkelerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor ve birçok insan hala yoksulluk içerisinde yaşıyor. Ülkenin ekonomisi, yolsuzluk, kötü yönetim ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle ciddi zorluklarla karşı karşıya. Yabancı kaynaklar yolsuzluğun yerel yetkililerden ulusal hükümet kurumlarına kadar yayıldığını iddia ediyor. Hatta bu durum ülke genelinde çatışmalara bile yol açıyor. Velhasıl her iki ülkede bağımsızlık sonrası dönemlerde siyasi istikrarsızlık, iç çatışmalar ve ekonomik zorluklarla mücadele ettiler. Söylemeden geçemeyeceğim. Demokratik Kongo bağımsızlığını kazandıktan sonra 32 yıl boyunca Mobutu Sese Seko tarafından yönetildi ve ardından da iç çatışmalar yaşadı. Kongo Cumhuriyeti ise onlara göre daha az şiddetli politik dönemler yaşasa da iç çatışmalar ve ekonomik sıkıntılarla boğuşmaktan kafasını kaldıramadı. Günümüzde her iki Kongo'da kendi yolunda ilerlemeye devam ediyor. Kuzey ve Güney Kore gibi aralarında bir düşmanlık ve savaş geçmişi olmasa da günümüzde herhangi bir birleşme olasılığı pek de mümkün görünmüyor. Kongo Cumhuriyeti kendi halinde ilerlemeyi daha doğru bulurken öte yandan videonun başında da belirttiğim gibi Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise Doğu Afrika Federasyonu'na dahil olmaktan yana bir tavır sergiliyor. Bakalım önümüzdeki seneler bize neler gösterecek? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizden bir ricam var. Bugüne kadar ne zaman Afrika ile alakalı bir video yaptıysam o video yeterince ilgi göremedi. Bu yüzden 100.000 hedefim için kanala abone olmanızı ve videoyu beğeni atmanızı istiyorum. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışta kalın.